Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel örgü modelinin yapımını anlatıyorum. Baklava desenlerinden oluşan hoş bir model. Bu model ile bebek örgüleri, yetişkin örgüleri veya battaniye yapabilirsiniz. Ön yüzde bu şekilde görünüyor, arka yüzde de bu şekilde. Ben bununla ilgili güzel bir çalışma hazırlıyorum. Bir sonraki videom o olacak. Beklemede kalın lütfen. Bu model hoşunuza gittiyse eminim o çalışmada hoşunuza gidecektir. Yapılışına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Yorum kısmına da yorumlarınızı bırakın. Şimdiden herkese teşekkürler. Model için 26 ilmekten oluşan küçük bir parça başladım. 2 haroşa sırası ördüm. Yapımına başlamadan önce modelimizi nasıl kurabiliriz, sayılarını nasıl ayarlayabiliriz kısaca bahsetmek istiyorum. Modelimiz 8 ve 8'in katları üzerine kurulan bir model. Başta ve sonda 3'er yarım ilmeğimiz var. Modelin yarısını kullanıyoruz başta ve sonda. Kenarlar için de ben birer ilmek ekledim. Yani modelimiz 24 ilmekten oluşuyor. Anlattığım model 2 baklava dilimi şeklini içeriyor. Bu şekilde 8 ve 8'in katlarını hesaplayarak modelimizi kurabiliriz. Bu model ile çocuk örgüleri, yetişkin örgüleri, bebek battaniyesi de örebiliriz. Çok hoş kullanılacak alanları fazla olan bir model. Baştaki ilmeğim, kenar ilmeği, bunu örmeden alıyorum. Ardından 3 ilmek ters örüyorum. Sonrasında 2 ilmeği örmeden aktarıyorum. Ardından 6 ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrasında yine 2 ilmek örmeden aktarıyorum. Ardından yine 6 ilmek ters örüyorum. Altı ilmek ters ördüm. Sonrasında yine 2 ilmek örmeden aktardım. 3 ilmek başta yapmış olduğum gibi ters örerek model kısmını tamamlıyorum. Ardından kenar ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ilk sıramız oluştu. İkinci sıra arka yüzde. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeği olarak 3 düz. 3 ters örmüştük. Bunları arka yüzde 3 düz olarak örüyoruz. Bu aktarmış olduğumuz ilmekleri de 2 ters ilmek olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde örmeden alıyoruz bu 2 düz ilmeği. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Yönlerine göre bu ilmeklerimiz düz. Örmeden aldığımız bu ilmekler de ters. 6 düz ilmek örüyorum. Sonrasında örmeden aldığım bu 2 ilmeği de 2 ters. Tekrar 6 düz. İki ters. Son olarak 3 düz ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzü ikinci sırayı tamamlamış oluyorum. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sırada aynı şekilde birinci sırada yapmış olduğumuz gibi örülüyor. 3 ters. Buradaki 2 düzü yine örmeden aktarıyorum. Bu kez 6 ters. 2 düzü örmeden aktardım. 6 ters ilmek örüyorum. Tekrar 2 düz örmeden aktarıyorum. 3 ters örüyorum ve kenar ilmeğini örüp 4. sıraya geçiyorum.
Dördüncü sırada aynı şekilde bir önceki arka yüzdeki gibi örülüyor. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz. Örmeden aktarmış olduğum bu 2 ilmekte arka yüzde 2 ters, 6 düz, aktardığım ilmekler 2 ters, 6 düz, aktardığım ilmekler 2 ters, 3 düz. Son olarak kenar ilmeğini örüp 5. sıraya geçiyorum. 5. sırada kaydırmaları başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2 ters ilmek örüyorum. Sonrasında buradaki 2 düz ilmeğimizin ilkini sağa doğru, ikincisini de sola doğru kaydırarak modelimize devam ediyoruz. Buradaki düz ilmek ile ters ilmeğin yerini değiştirdim. Her zaman ön yüzde düz ilmeklerimizi örmeden aldığımız için bu şekilde devam ediyorum. Aktardım. Ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki düz ilmeğimi de yine yönlerini değiştiriyorum. Bu şekilde düz ilmeği arkaya aldım. Ters ilmeği öne. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği de örmeden aktardım. Bakın. Buradaki ters ilmekleri ortaya aldım. Düz ilmekler sağa ve sola kaydı. 4 ters ilmek örüyorum. Sonrasında yine buradaki işlemi tekrarlıyorum. Düz ilmeği şişe aldım. Ters ilmeği arkadan öne kaydırdım. Bu düz ilmeğimi örmeden aldım şişime. Ters ilmeği ördüm. Burada da yine aktarıyorum. Yer değiştirdim. Şöyle. Ters ilmeği örüyorum. Bu düz ilmeği de örmeden aktardım. Yine arada 4 ters ilmek örüyorum. Ve aynı işlemi uyguluyorum. Ters ilmekle düz ilmeğin yerini değiştirdim. Düz ilmeği örmeden aktardım. Ters ilmeği ördüm. Burada da yine aynı şekilde yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği örmeden aktardım. Kalan 2 ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örüp sırayı tamamladım. Arka yüzde 6. sıraya geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğini 2 düz ilmek ördüm. Sonrasında örmeden aktarmış olduğum düz ilmeği ters örüyorum. Arada 2 düzüm var. Bu ortaya kaydırdığım 2 ters. Tekrar aktardığım düz ilmeği de arka yüzde ters ördüm. Arada 4 düz örüyorum. Aktardığım ilmek ters, 2 düz, 1 ters, 4 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, son olarak 2 düz ve kenar ilmeğini ördüm. Ön yüze geçtim. 7. sıraya. Baştaki ilmeğimi yine örmeden kenar ilmeği olarak alıyorum. Ardından bir ters ördüm bu kez. Buradaki ters ilmek ve düz ilmeğin yerini değiştiriyorum. Kaydırdım ve örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Ortada 2 ters ilmeğim vardı. Onları örüyorum. Sonrasında yine düz ilmek ve ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmeği aktardım.
Arada 2 ters ilmek ördüm. Yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeği aktardım. Ters ilmeği ördüm. Arada 2 tersim var. Bunları ördüm. Yine ilmeklerin yerlerini değiştirdim. Ters ilmeği ördüm. Düzü aktardım. Arada 2 ters. Tekrar ilmeklerin yönlerini değiştirdim. Düzü aktardım. Ters ördüm. 2 ters örüyorum. İlmek yerlerini değiştirdim. Ters ördüm. Düzü aktardım. Bir tane ters ilmeğim kaldı. Bunu da örüyorum ve kenar ilmeğini arka yüze geçtim. 8. sıra. Baştaki kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir düz, bir ters, 4 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 4 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 4 düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğini örüp ön yüze geçtim. 9. sıramız. Baştaki ilmeğimi, kenar ilmeğini aldım. Burada bir ters ilmeğim kaldı. Bununla düz ilmeğin yine yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği örmeden aktardım. Ters ilmeği ördüm. 1, 2, 3, 4. Ters ilmek ördüm. Yine düz ilmek ile ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği aktardım. Burada da ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum yine. Düz ilmeği aktardım. Ters ilmeği ördüm. Arada 4 ters ilmek örüyorum. Ve aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum yine. Düzleri aktarıp ters ilmekleri örüyorum. Ve son ilmek yerlerini değiştirdim. Ters ilmeği ördüm. Düzü aktardım. Ve kenar ilmeğini ördüm. Şöyle bir bakalım. Yarım baklava şeklimiz tamamlandı 10 sırada. Şöyle bir bakarsak burada 2 düzümüz vardı. Biri sağa doğru kaydı. Diğeri de sola doğru. Buradaki de aynı şekilde. Bakın burada başlangıçtaki gibi 2 ilmek, 2 düz ilmek yan yana geldi bu kısımlarda. Sonlara da buradaki ilmeklerimiz kaydı. Şimdi arka yüzü örelim. 10. sıramızı ters ilmeğimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz ördüm. Bir ters örüyorum. İkinci tersimi de ördüm. Yine 6 düz. Bir, iki ters. Tekrar 6 düz. Bir ters ve kenar ilmeğini örüp tamamlamış oldum. Ön yüze geçtim. Şimdi ilk başta 2 ön yüzde aynı sıra ördük, 2 de arka yüzde. Bu kısmı burada tekrarlıyoruz. Buradaki düz ilmeğimi örmeden aktardım. 6 ters ilmek örüyorum. 2 düz ilmeğimi aktardım. Tekrar 6 ters ilmek örüyorum.
2 düzü aktarıyorum. 6 ters ördüm. Kalan bir düzümü aktardım ve kenar ilmeğini ördüm. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeğini aldım. Aktardığım bir tersimi ördüm. Ardından 6 düz örüyorum. Aktardığım 2 ters ilmeğimi ördüm. 6 düz örüyorum. 2 ters, 6 düz, son olarak bir ters ve kenar ilmeğini ördüm. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım, kenar ilmeğini düzü aktardım. 6 ters, 2 düzü aktarıyorum. 6 ters, 2 düzü aktardım. Tekrar bir 6 ters. Son olarak bir düzüm var. Aktarıyorum ve kenar ilmeğini örüyorum. Arka yüze geçtim. Kenar ilmeğini aldım. Bir ters, 6 düz. 2 ters, 6 düz. 2 ters, 6 düz. Son olarak bir ters ve kenar ilmeğini ördüm. Ön yüze geçtim. 14 sıra örmüş olduk. Şimdi 15. sıramıza geçiyoruz. Baştaki ilmeğimi yine kenar ilmeği örmeden aldım. Bu kez bu ilmeğimizi sola doğru kaydırıyoruz. Buradakini de sağa doğru, yine yanındakini de sola doğru, bu şekilde devam ediyor. İlmeğimi aldım. Yerlerini değiştirdim. Ters ilmeği ördüm. Düz olanı aktardım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Tekrar buradaki ilmeklerin de yerini değiştiriyorum. Düz ve ters ilmeğin, düzü aktardım örmeden. Ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar buradaki düz ve ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. Ters ilmeği örüyorum. Düzü aktardım. Arada 4 ters ilmek. Yine ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Düzü aktardım örmeden, tersi ördüm. Bunların da yerlerini değiştirdim. Tersi ördüm, düzü aktardım. Bunun tek püf noktası, ön yüzde bu düz ilmekleri örmeden aktarıyoruz. Arka yüzde bunları ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz de zaten ilmek yönüne göre düz. Arada 4 ters ördüm. Son olarak ilmek yerlerini değiştirdim. Düze aktardım. Ters ördüm. Kenar ilmeğini ördüm. 16. sıraya geçtik. Bir düz ördüm. Ardından bir ters, 4 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 4 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 4 düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğini örüyorum. Ön yüze geçtim.
17. sıradayız. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, ilmek yönünü değiştiriyorum. Ters ilmeğimi örüyorum, düze aktardım. Arada 2 ters ilmeğim var. Yine ilmek yönlerini değiştirdim, düze aktardım. Tersi ördüm. Arada 2 ters ilmeğim var. İlmekleri değiştirdim. Ters ilmeği ördüm, düze aktardım. Arada 2 ters ilmek ördüm. Sonrasında ilmeklerin yerlerini değiştirdim, düze aktardım. Tersi ördüm. Arada 2 ters örüyorum. İlmeklerin yerlerini değiştirdim. Ters ördüm, düze aktardım. 2 ters. İlmek yerlerini değiştirdim, düze aktardım. Tersi ördüm. Bir tersim de önceden vardı. Kenar ilmeğini örüp arka yüze geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 18. sıramız. 2 düz ördüm, bir ters, 2 düz, bir ters, 4 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 4 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, son olarak 2 düz ve kenar ilmeğini örüyorum. Ön yüze geçtim. 19. sıramız. Kenar ilmeğini aldım. 1 2 ilmek ters ördüm. İlmek yönlerini değiştiriyorum. Tersi ördüm, düze aktardım. Burada da yine aynı şekilde yerlerini değiştirdim, düze aktardım. Tersi ördüm. 1 2 3 4 ters ilmek ördüm. Değiştirdim. Tersi örüyorum, düze aktarıyorum. Yine aynı şekilde değiştiriyorum, düze aktardım. Burada ters ilmeğimi örüyorum. Sonrasında arada 4 ters ilmek örüyorum. İlmekleri değiştirdim, ters ördüm, düze aktardım. Düze aktardım. Ters ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğini de arka yüze 20. sıraya geçtim. Kenar ilmeğini aldım. 1 2 3 tane düz örüyorum. Sonrasında bir ters, ikinci ters ilmeğimi ördüm. Arada 1 2 3 4 5 6 düz ördüm. 2 ters ilmek örüyorum. Tekrar bir 6 düz, 2 ters, son olarak 3 düz ve kenar ilmeği ön yüze geçtim. Görmüş olduğunuz gibi birinci baklava dilimimiz bu şekilde oluştu. Şimdi ikinciyi de nasıl devam ettiriyoruz? Buradaki işlemi aynı şekilde uygulayarak, yani baştan geri alıp videoyu başlangıç kısmından aynı şekilde tekrarlayabiliriz. Başlangıçta da 3 ters ilmek ile başladık. Sonrasında 2 sıra aynı şekilde ön yüzde, 2 sırada arka yüzde aynı şekilde ördükten sonra kaydırmalara başlıyoruz. Benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Bu modelle ilgili güzel bir çalışmam olacak bir sonraki videoda. Beklemede kalın lütfen. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi, yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.